Leandro Trossard, belki de Avrupa futbolunun en sessiz yıldızlarından biri. Ne manşetleri süsleyen bir süperstar oldu, ne de milyonlarca euroluk transfer savaşlarının başrolü. Ama hangi formayı giyerse giysin, teknik direktörlerin vazgeçemediği isimlerden biri haline geldi. Peki, Belçika'nın küçük bir kasabasından çıkan bu oyuncu, Arsenal'a uzanan kariyerinin ardından neden Beşiktaş'ın yeni projesinin merkezine yerleşti? Bu videoda sadece transferi değil, Trossard'ı bugünkü oyuncuya dönüştüren kırılma anlarını, scout raporlarını ve sahaya yansıtan karakterini birlikte inceleyeceğiz. Çünkü bazen bir futbolcunun gerçek hikayesi attığı gollerden çok verdiği mücadelede saklıdır. Merhaba arkadaşlar. SoSpor TV ile Scout Odası'na hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Okan. Bugün dosyasını açacağımız isim Avrupa futbolunun en istikrarlı hücum oyuncularından biri olan Leandro Trossard. Genellikle attığı gollerle değil, oyuna yaptığı dokunuşlarla fark yaratan bir oyuncu. Yıllar içinde çalışarak kendini zirveye taşıdı. Peki onu diğer kanat oyuncularından ayıran özellikler nelerdir? Beşiktaş neden böyle bir transfer yaptı? Ve Trossard gerçekten siyah beyazların aradığı oyuncu mu? Gelin önce scout gözüyle oyuncuyu analiz edelim. Ardından bu başarının arkasındaki hikayeye birlikte bakalım. Hazırsanız SoSpor TV ile Scout Odası başlıyor. Leandro Trossard, klasik bir kanat oyuncusundan daha fazlası. Sağ ayağını kullanmasına rağmen hem sol hem sağ kanatta oynayabiliyor. Gerektiğinde ikinci forvet ya da 10 numara rolünü üstlenebiliyor. En büyük silahı ise patlayıcı hızı değil, doğru zamanda doğru boşluğu bulması ve dar alanda verdiği hızlı kararlar. Topu ayağına isteyen değil, boş alanı okuyarak savunmanın dengesini bozan bir oyuncu profiline sahip. Hücumun her bölgesinde görev alabilmesi ve oyunun temposuna kolayca uyum sağlaması, teknik direktörlerin ona duyduğu güvenin en önemli nedeni. İşte bu çok yönlülük Trossard'ı yalnızca kaliteli bir hücumcu değil, aynı zamanda bir sistem oyuncusu haline getiriyor. Trossard'ı değerli kılan şey yalnızca skor üretmesi değil, takımın hücum düzenini zenginleştirmesi. Maç içinde sürekli yer değiştirerek rakip savunmanın dengesini bozabiliyor. Top ayağındayken olduğu kadar topsuz oyunda da etkili kalıyor. Bu özellikleri sayesinde hücum hattındaki diğer oyuncular için alan açarken gerektiğinde bitirici rolünü de üstleniyor. Modern futbolda teknik direktörlerin aradığı en önemli özelliklerden biri olan çok yönlülük, Trossard'ın kariyeri boyunca en büyük avantajı oldu. Beşiktaş'ta bu transferi yalnızca kaliteli bir kanat oyuncusu değil, farklı senaryolara uyum sağlayabilen tecrübeli bir hücum silahı kazanmayı hedefliyor. Bugün sahada gördüğümüz soğukkanlı ve çok yönlü oyuncunun hikayesi büyük statlarda ya da milyon euroluk tesislerde başlamadı. Leandro 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Limburg bölgesindeki Mechelen kasabasında dünyaya geldi. Futbola duyduğu bu ilgi daha çocuk yaşlarda ortaya çıktı ve ailesinin desteğiyle mahallesindeki sahalarda top peşinde koşmaya başladı. O günlerde kimse onun bir gün Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren takımların vazgeçilmez isimlerinden biri olacağını tahmin etmiyordu. Ancak Trossard'ın kariyerini şekillendiren en önemli özellik yeteneğinden çok her engelin ardından yeniden ayağa kalkmayı başarmasıydı. Trossard için futbol çocukluk yıllarının yalnızca bir oyun değildi. Hayatının merkezine yerleşen bir tutkuydu. Mechelen'in mütevazi sokaklarında arkadaşlarıyla saatlerce top oynuyor, her fırsatta kendini geliştirmeye çalışıyordu. Küçük yaşlarda fiziksel olarak rakiplerinden daha güçlü değildi. Bu yüzden oyun zekasıyla oynamıyordu. Dar alanda çabuk karar vermesi, iki ayağını da kullanmaya çalışması ve sürekli hareket halinde olması. Daha o yaşlarda dikkat çeken özellikleriydi. Bu yeteneği kısa sürede çevresindekilerin de fark etmesini sağladı ve henüz çocuk yaşta Belçika'nın oyuncu geliştirme konusundaki en önemli kulüplerinden biri olan Genk'in altyapısına kabul edildi. Trossard için asıl sınav ise tam da bundan sonra başlayacaktı. Genk altyapısına adım attığında
önünde büyük bir rekabet vardı. Kulüp, Belçika'nın en yetenekli gençlerini bünyesinde topluyor ve A takıma yükseltmek için hiç de kolay olmuyordu. Trossard da ilk yıllarında yıldız adaylarından biri olarak görülse de gelişimini tamamlaması için sabretmesi gerekti. Bu süreçte farklı yaş kategorilerinde forma giydi. Eksik yönlerini geliştirmek için yoğun şekilde çalıştı ve profesyonel futbolun yalnızca yetenekle değil, disiplin ve sabırla kazanılacağını öğrendi. Genk'te geçirdiği yıllar ona sadece futbol becerisi kazandırmadı. Baskıyla baş etmeyi, rekabetin içinde ayakta kalmayı ve her gün kendini yeniden kanıtlamayı da öğretti. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde onu diğer oyunculardan ayıracak mental dayanıklılığın temelleri işte bu akademide atıldı. Profesyonel sözleşmeye imza atmasına rağmen Trossard'ın yolu sandığı kadar kolay olmadı. Genk, genç oyuncuların düzenli forma giyebilmesi için onu sırasıyla Lommel United, Westerlo ve Leuven'e kiraladı. Birçok futbolcu için bu süreç kariyerinin duraklaması anlamına gelebilirdi. Ancak Trossard bunu bir fırsata çevirdi. Her gittiği takımda daha fazla süre aldı. Farklı oyun anlayışlarına uyum sağladı ve fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da gelişti. Genk'e geri döndüğünde artık yalnızca umut vaat eden bir genç değil, sorumluluk almaya hazır bir futbolcuydu. Attığı goller, yaptığı asistler ve gösterdiği istikrarlı performans sayesinde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelirken Avrupa kulüplerinin scout ekipleri de onu yakından takip etmeye çoktan başlamıştı. 2019 yılında Brighton'a transfer olarak kariyerinin en büyük adımını atan Trossard, Premier Lig'in yüksek temposunda kısa sürede uyum sağladı ve takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi. Ancak her şey planladığı gibi gitmedi. 2022-23 sezonunda teknik direktör Robert De Zerbi ile yaşadığı anlaşmazlık kariyerinin en kritik kırılma noktalarından birini oluşturdu. Kadro dışı kalması ve takımdan ayrılacağı yönündeki haberler geleceğe dair soru işaretlerini arttırdı. Birçok oyuncu böyle bir süreçte düşüşe geçebilirdi. Ancak Trossard pes etmek yerine önüne geçen her fırsata odaklandı. Ocak 2023'te Arsenal'ın kapısını çalan bu transfer kariyerinin yönünü tamamen değiştirecek yeni bir başlangıcın habercisiydi. Arsenal'a transfer olduğunda birçok kişi Trossard'ı yedek kulübesi için alındığını düşünüyordu. Çünkü kadroda Saka, Martinelli ve Gabriel Jesus gibi oturmuş isimler vardı. Ancak Trossard forma savaşlarından kaçmak yerine rekabetin içine girdi. Hangi mevkide görev verilirse verilsin aynı disiplinle oynadı. Kritik maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle Mikel Arteta'nın en güvendiği oyunculardan biri haline geldi. İlk 11 başladığında da sonradan oyuna girdiğinde de takımın ritmini değiştirebilen bir oyuncuya dönüşmüştü. Brighton'da yaşadığı belirsizlik Arsenal'da yerini güvene bırakırken Trossard da kariyerinin en olgun ve en verimli dönemlerinden birini yaşamaya başladı. Trossard'ın kulüp kariyerindeki istikrarı Belçika milli takımının da dikkatinden kaçmadı. Alt yaş kategorilerinde başlayan milli forma yolculuğu aynı zamanda A milli takım seviyesine taşındı. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jeremy Doku gibi yıldızlarla aynı kadroda yer almasına rağmen hiçbir zaman ön plana çıkmak için oynamadı. Kendisinden istenen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye odaklandı. Teknik direktörler bu yüzden ona farklı mevkilerde güven duydu. Bazen ilk 11'in parçası, bazen oyunun yönünü değiştiren hamle oyuncusu oldu. Trossard'ın milli takım kariyeri onu bireysel yeteneğinden çok takım oyununa yaptığı katkının en net göstergelerinden biri olarak öne çıktı. Bu anlayış bugün hala onu modern futbolun en değerli tamamlayıcı oyuncularından biri yapıyor. Peki sizce Leandro Trossard, Beşiktaş'ın uzun süredir aradığı hücum oyuncusu olabilir mi? Bence bu transferi sadece gol ve asist sayıları üzerinden değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü Trossard'ın en büyük farkı oyunun her anına dokunabilmesi ve takım arkadaşlarını da daha verimli hale getirebilmesi. Elbette Süper Lig'in temposu ve Beşiktaş'ın oyun yapısı bu süreçte belirleyici olacak. Benim görüşüm bu yönde. Şimdi sıra sizde. Sizce Trossard Beşiktaş'ta başarılı olur mu?
düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda paylaşın. Bu transferi sizinle sohbet ederek birlikte değerlendirelim. Leandro Trossard'ın hikayesi bize şunu gösteriyor. Başarı her zaman en hızlı yükselenlerden değil, vazgeçmeyenlerin olur. Kiralık gönderdiği yıllarda pes etmeyen, yaşadığı krizleri fırsata çevirmeyi başaran ve her adımda kendini geliştiren bir oyuncu, bugün Avrupa futbolunun en güvenilir hücum isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Eğer Beşiktaş forması altında da aynı çalışma disiplini ve oyun zekasını sahaya yansıtabilirse, siyah beyazlılar sadece kaliteli bir transfer değil, takımın oyun kimliğini güçlendirerek önemli bir parçaya sahip olabilir. Peki siz bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve sonraki bölümleri kaçırmamak içinse takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Squat Odası'nın yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah.